Selamlar, selamlar, selamlar. Bir gece videosundan selamlar ve bu ilk gece videom. Ben daha önce hiç böyle gece videosu ya da gece hayatı videosu hiç çekmedim. Bu ilk olacak. İlk videomuzu beraber çekelim. Neredeyim? TREC Kuala Lumpur'dayım. Böyle size göstereyim. TREC. Burası yine Kuala Lumpur'un kalbinde bir yer. Şöyle bakın arkadaşlar. Burası normalde çok kalabalık ve yoğun oluyor. Bugün pazar ve ben burayı son gün buldum. Son gün bulduğum için de son günümde pazar olduğu için buraya boş bir zamana denk geldim. Neyse ama kalabalık yerlere gideceğiz şimdi gece gezisi için. Şöyle göstereyim size. Buralar normalde hepsi gece kulübü ve bar. Yani eğer Kuala Lumpur'a gelmek istiyorsanız ya da gelecekseniz bir gece hayatı istiyorsanız temiz bir gece hayatı tabii. Bakın burada bir sürü barlar, kulüpler var. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Birkaç tanesi yazmıştı ki kadınlar için ücret gerekmiyor. Böyle yani bir sürü mekan var. Hepsi gece kulübü. Şu anda açıyor yani 9.30. Şu anda masa sandalyeye çıkardı dışarıya. Büyük ihtimalle 11-12'de bir hareket olur da ben pazar günü buranın dolacağına pek inanmıyorum. O yüzden biraz daha merkezi bir yere gidelim beraber. Oralarda hareket var kesinlikle. Buranın bir kalabalık halini görmek isterdim açıkçası. Umarım size denk gelir. Siz görürsünüz. Belki hafta içi falan olsa biraz daha kalabalık olur ama maalesef ki pazar olduğu için bence bir de Ramazan bayramıydı. Dün herkes dışarılarda falan filan hafta sonu bayağı kalabalık geçti. O yüzden şimdi insanlar fazla dışarıya çıkmaz diye düşünüyorum bugün. Şöyle bakın kocaman böyle barlar sokağı düşünün. Sağlı sollu bar, mekan. Böyle bazı yerler pub tarzında ama çoğunluk gece kulübü arkadaşlar burası. Gece kulübü üzerine kurulmuş bir alan. Festival alanına da düşünebilirsiniz ama keşke dediğim gibi cuma ya da cumartesi günü gelseydim buraya. Neyse bir dahakine burası zaten sürekli geleceğimiz için Asya'ya geçiş yaparken Kuala Lumpur'a çok geleceğiz. Arkadaşlar buranın 3 numaralı girişi diye bir giriş var. Ana girişi şurası. Yani gelirseniz taksi Grab'la falan gelirseniz burada sizi indiriyor. Şöyle bir girişi var. Bu arada parantez içinde konuyla alakası bir şey söyleyeceğim. Kaç gündür videolarda söylemek istiyorum. Çok fena sivrisinekler var burada. Kesinlikle gelirken zaten Asya'ya gelmek isteyenler herkes bilir. Bu sivrisinekler için kendinize artık bir şey getirin. Ben unuttum. Ellerim, ayaklarım her yer hert yani. Delik deşik oldum. Halen de sokan sokana. O yüzden siz bu konuyu dikkate alın. Ben de taksiyi bekliyorum. Burası zaten görüyorsunuz bomboş. Biraz şehrin daha merkezine. Oradan her şeyi size göstereceğim. Neredeyiz? Pavilion AVM'ye geldim. Niye? Nerede bu arada? Bukit Bintang'da arkadaşlar. Buranın en canlı mahallesi. Gezeceğiz şimdi. Benim yurt dışı gezilerimde olmazsa olmazım Five Guys'a geldim. Buranın hot dogları ve hamburgerleri inanılmaz. Ben çok seviyorum. Burada da kaç gündür ne yemekleri yiyoruz? İşte buranın yemeklerini yiyoruz. O yüzden hani bir Five Guys'ımızı yapalım son gece dedim. Böyle bir güzelim hot dog'dan söyledim. Bunu yiyip geceleri akacağız hep beraber. Böyle. Burada yemek sorunu yaşıyorsanız Pavilion AVM sizin hayatınızı kurtarabilir. Burada Paris Baguette diye bir yer var. Kahvaltıyı orada yapabilirsiniz. Kahvenizi burada içebilirsiniz. Five Guys'da yemek yiyebilirsiniz. Bu AVM hayatınızı kurtarabilir. Bunu da bir kenara not alın. Ve bir şey daha var. Sürekli havai fişek yani. Ben 10 gündür buradayım. Sürekli bir havai fişek patlıyor. Jalan Alor'a gidiyoruz. Şimdi orası bir yemek sokağı diye geçiyor. Jalan Alor. Şu anda Kuala Lumpur'un en yoğun bölgesindeyim ben. Bukit Bintang diye bir mahalle. Metrosu da var. Metroyla da gelebilirsiniz. Ama her yere şu Grab'la gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü hava çok sıcak. Metrolar da çok sıcak, çok pis. Ya çok pis değil de Grab varken onu tercih edin. Yemek burada ana şeylerden biri olduğu için tekrardan söylüyorum. Yemekle ilgili sorun yaşıyorsanız bu restoranı da bence dönerleri güzel. Biraz sosu yine benim sevmediğim sos ama söylüyorsunuz sos koymuyor içine. Bu sıranın birçoğu da bu dönerciden kaynaklı. Bakalım nasıl geçeceğiz burada. Şu arkama bir bakın, yemin ederim hayatımda gördüğüm en kalabalık
yaya yolu olabilir. Bu arada burası okuduğum ve gördüğüme göre dünyanın en kalabalık yaya ışıklarından biri. Yeşil olduğunda her yer yeşil, yani dört tarafta yeşil. İnsanlar gidiyor. Kırmızı olduğunda da dört taraf kırmızı. Arabalar gidiyor. Yani onun tersi ya da bakın. Ama böyle insanlar da var, böyle ışıktan şey olmadan geçen. Bayağı şimdi ışıklar yeşil olduğunda yaya için gördüğünüz bütün semtlerden insanlar gelecek. Şu anda kamerada ne kadar gözüküyor ama bilmiyorum. En kalabalığı orası ve burası. Bir de bugün dediğim gibi pazar, siz cumartesi günü falan gelirseniz buraya biraz daha da kalabalık ve yoğun olabilir. Işıklar yeşil olduğunda şu yoğunluğu göreceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, insanlar saniyeleri bekliyordu. Her yerden her yere bakın. Görüyor musunuz? Bakın her yerden her yere. Kim nereye geldiyse, kim nereye gidiyorsa şöyle bir yoğunluğu görüyorsunuz. Bu araba da mahsur kaldı burada. Bu şekilde bak, biri oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Böyle çapraz yaya yolu var ortada. Şöyle. Herkes nereye girdiyse giriyor. Evet arkadaşlar, ve Kuala Lumpur'un en kalabalık, en işlek caddesi Jalan Alor'a geldik. Burası tamamen sokak lezzetleri üzerine kurulmuş bir sokak. Yemekler, meyveler. Buranın en ünlü, en işlek caddesi. Kokonatlar, çok kokuyor dedikleri meyve ve benim kokmuyor dediğim meyve. Ya kokuyor da o kadar çok abartıyor bunu arkadaşlar. Bence o kadar da kokmuyor ama çok tehlikeli yani. Böyle birinin kafasına vursan rahmetli olur yani. Kafası değil de başka yerine de vursan onu gider insan. Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle güzel dediğim, ben fazla yemeği tercih etmiyorum açıkta olan şeyleri. Geçen geldiğimde bir tane yedim. Fazla da pişmemişti. O yüzden bir daha dener miyim? Denemem. Zaten şimdi güzelim hot dogumu yedim. Üstüne başka bir şey de yemem. Ha, bunu bir de göstereyim. Bakın, pilav ve mango, bir de sosu var öyle. Tatlı da satıyor abiler. Ben buraya birkaç kere geldim de bugün bayağı kalabalık. Yani hiç böyle kalabalık görmemiştim ama şimdi görmüş olduk. Bir önceki Kuala Lumpur serimizden birinci, ikinci, üçüncü videolarımızı izlemediyseniz şu anda bu videoyu beğendikten sonra gidip o diğer videoları da izleyip beğenebilirsiniz. Bu arada hep beraber çoğalıyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim beğenip abone olduğunuz için. Burası tamamen şeriatla yönetilen bir ülke. İslamik bir ülke ama şu anda çok garip bir yerine geldik. Bakın, sağlı ve sollu şekilde, yani sol tarafta sürü masaj jelleri var ve diğer tarafta da yaya olarak durup masaj hizmeti veren arkadaşlar var. Tabii ki ismen öyle. Diğer tarafta ama resmi olarak sadece ayak masajı ve diğer masajlar var. İşte tahi masajı, yok Bali masajı falan, hepsi var burada. Bu sokak bayağı yoğun bir yer. Şimdi bunlar kamerayı çevirdiğimde çok ters oluyorlar. O yüzden ben kendimi çekerek ilerliyorum. Ama çok yoğun bir ortam genellik olarak. Ve herkes burada yürüyor. Turist de çok var. Gideceğimiz yerler daha çok barlar var. O barlarda, mekanlarda duranlar masaj içine değil de başka şeylerden dolayı tabii geliyorlar oraya. Bakalım neler var. Ben dediğim gibi fazla kamerayı çevirmiyorum ama siz görün diye de bir şekilde göstermek istiyorum. Burası en yoğun noktalardan biri. Görüyorsunuz bir sürü barlar, klapların hepsi şurada duruyor. Bu bakın, şuradan başlıyor, bu sokağın hepsi full mekan. Onların hepsini de beraber göreceğiz şimdi. Böyle arkamda gördüğünüz gibi mekanlarla dolu. Şöyle görüyorsunuz. Ve kadınlar şöyle gördüğünüz gibi sokağın ortasında duruyor ve bekliyorlar.
bahtlarında ve o gece yanlarında olacak kişiyi. Ben kameranın şu tutacağını çıkardım, şey olmasın, fazla dikkat çekmesin ama yine de çekiyor tabii ister istemez. Çok çok canlı buradaki mekanlar, canlı müzikler, DJ'ler, yani bir sürü böyle farklı farklı konseptler var. Çok kalabalık, çok kısmetini bekleyen de çok var burada yani. Ve işte böyle Avrupalı amcalar da çok var burada. Hepsi o yüzden zaten şey yapıyor. Onlar daha çok talep görüyor. Ya kızlar direkt böyle yalnız oturan bir ya da iki amca görüyorsa direkt onların masasına gidiyor. Diğerleriyle bir işi yok yani. Atıyorum. Ben de oturuyorum, bana hani bakıyor da gelmiyor. Direkt böyle amcalara falan gidiyor yani. Mesela tabii şu anda arka masamda bir amca var. Bakın orada oturan abi, bir tane kız da oturuyor. Ya da şu anda sol tarafımda bir dayı ve amca var. Onlar da masada mesela öyle oturuyor. Böyle bu şekilde. Yoğunluk olarak amcalara iş yapılıyor yani burada. Anladığınız kadarıyla buranın geceleri çok hızlı. Gelip de eğlenebilirsiniz. Nargile var, yemek var, içki var, her şey var yani burada. Günahlı bir sokak. Bayağı öyle diyebilirim. Başka bir açıklaması yok. Bu arada gezdiğim yerler arasında gerçekten çok canlı yani burası. O yüzden de seviliyor sanırım. Avrupalılar ama işte bayram olduğu için hani şu Hindistan, Bangladeş falandan çok kişi geldi buraya. O yüzden biraz da onun yüzünden böyle garip bir kalabalık var. Bu sokaklarda resmen pazarlık dönüyor arkamda. Ve ben göstermek istemiyorum çünkü çok tepki veriyorlar kamera olayına. Ya yapabildiğim kadar çekmeye çalışıyorum ama aşırı tepki görüyor kamera. Hem erkekler tarafından hem kadınlar tarafından. O yüzden ben fazla şey yapmıyorum. Ama bayağı bildiğiniz burada pazarlık dönüyor. Nasılsa o pazarlık bilmiyorum ama yani bir şekilde dönüyor. Şu bölgede, hele gördüğünüz bölgede bayağı pazarlığa bayağı yoğun bir şekilde orada konuşup pazarlık yapıyor yani. Ama daha çok gördüğüm kadarıyla Hindistanlı, Bangladeş'te tipler burada takılıyor. Biraz daha Avrupa'yı ve Avrupa'dan gelmiş turistler. Hepsi şu gördüğünüz mekanlar var ya, gösterdim biraz önce. O mekanlarda oturuyor. Diğer kızlar o yani o biraz daha elit, biraz daha temiz kızlar hepsi o mekanlarda masaya geliyor. Onu da zaten gençsen fazla geldikleri yok. Sadece biraz orta yaşlı ve yaşlılara daha çok gidiyor. Paranın tabii ki onlarda olduğunu düşündükleri için, ki doğru da düşünüyorlar. Bu arada unutmadan bu konuyu da söyleyeyim size. Burada Malezya'da bayağı sigara ile alkol, tabii sigara sağlığımız için zararlıdır. Ben şahsen kendim kullanmıyorum ama kullananlar için tabii bu vlogu herkes izliyor. Sigara ve alkol burada aşırı pahalı. Yani aşırı pahalı dediğim, alkol Türkiye ile neredeyse aynı. Hem markette hem dışarıda. Sigara böyle söyleyeyim, bugünün fiyatıyla %100 daha pahalı. Yani orada 100 liraya alıyorsanız sigarayı Türkiye'de, burada 200 lira. Ya bayağı pahalı yani. 2 kat falan. %100 daha pahalı. O yüzden geliyorsanız kendiniz de sigaranızı alın. Alkole yapacak bir şey yok. Belki free shop'tan falan kendinize bir şişe alırsınız. Sigara burada bayağı pahalı. 20 ringgit'ten başlıyor. O da yaklaşık 200 lira falan yapıyor. En ucuzu benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda Türkiye'de de sanırım 90-100 lira bir şeydir. Ve bu gece turu videomuzu da izlediğiniz için size teşekkür ederim. Beğendiğiniz için, abone olduğunuz için de tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki video hangi ülke olacak bilmiyorum ama şimdilik Malezya, Kuala Lumpur defterini kapattık ve bir sonraki ülkede görüşmek üzere.